Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir çanta modeliyle karşınızdayım. Orta boy bir çanta arkadaşlar. Eni 25 santim, boyu ise 18 santimlik bir çanta. Yani mini ve orta boy arası arkadaşlar. İçerisine telefonunuz, eğer varsa küçük cüzdanınız, anahtarınız, peçeteniz, ıslak mendiliniz, her şeyiniz sığar arkadaşlar. Sadece tekli trabzanlarla ördüm. Bu yüzden acemiler de rahatlıkla örebilirler. Hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Hemen şimdi beğenirseniz sevinirim ve yorum yazarsanız sevinirim. Bana desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Kanalıma abonelik de ücretsizdir. Abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonuna tıklarsanız video attığımda haberdar olursunuz arkadaşlar. Ve videoyu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Katıl butonuna tıklayarak aileme katılabilir ve bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. İpim polyester makrom 3 numara ve tığım 3,5 milimlik bir tığ arkadaşlar. Taban yapımıyla başlayalım. Şöyle ucunu bir yakalım sökülmemesi için. Biliyorsunuz ki polyesterler sökülüyor. Taban yapımıyla başlıyorum. Bir tane kilit zincir yapıyorum. Şöyle iyice sıkalım. Bu bizim kilit zincirimiz. Ondan sonra taban için birkaç tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, toplam 37 tane zincir çektim. Şimdi birinciye değil ikincinin içerisine şöyle batıyorum ve sık iğne örüyorum. Sıradaki zincirin içerisine batıyorum. Sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 36 tane sık iğne öreceğim. Evet, toplam 36 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve işimi geriye doğru çeviriyorum. İlk sık iğnenin içerisine şöyle ilk sık iğnemiz, arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bazı arkadaşlar şaşırıyorlar burayı. Bakın. Burası bizim zincirimiz ya. Şu ikinci ve bizim sık iğnemiz. Bakın şurada görüyor musunuz? Sık iğnemizin üzerinde 2 tane ilmek var. Gördünüz mü? Şurası bizim sık iğnemiz ve burası sık iğnemizin tepe noktası. Böyle. Buranın içerisine tekrar sık iğne yapıyorum. Sırayla her bir sık iğnenin içerisine sık iğne yapıyorum. Tığımı bu önden boşluğa batırıyorum. Arkadaki boşluktan çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar yine sık iğnelerimizi örelim. Gelelim. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığınız zaman sıra sonunda gibi görünüyoruz ama sıramızın sonu değil. Şurada sık iğnemiz var, görüyor musunuz? Şimdi bir sık iğnelerin hep sol tarafını örüyoruz ya. Bakın burada bir sol daha var. Sık iğne burada, solunu örüyoruz, tamam mı? Şöyle çevirin işinizi yana doğru ve burada bir V daha göreceksiniz. Şurada bir V daha görüyorsunuz. Burası gizlenmiş arkadaşlar. Burayı örmezseniz işiniz küçülür. Burayı muhakkak örün. Ee, Şimdi emin olamazsanız sayın arkadaşlar. Toplam 36 tane sık iğneniz olacak. Bu V'yi de şöyle bakın, buraya dikkatli bakın. Bu şekilde örün ve sıranızın bittiğini görün arkadaşlar. Şöyle çevirdiğinizde başka V yok, görüyorsunuz. Şu tümsekten başka bir şey kalmadı. Evet, bir tane zincir çekip işinizi geriye doğru çevirin. Başlangıç olarak tekrar burası arkadaşlar, görüyor musunuz? Bakın.
birinci başlangıcımız, şöyle göstereyim size. Burası. Tamam mı? Bu şekilde. Böyle. Burası bizim başlangıç sık iğnemiz. Burası. Sonuncu sık iğnemiz de burası arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Burası. Ördüğünüz zaman burası sona geldiğinizde biraz içine gömülmüş gibi oluyor. Şurayı yaptığınız zaman, çektiğiniz zaman. Burayı böyle bir açın arkadaşlar. Ve burayı muhakkak örün. Tamam mı? Son sık iğne burada. Tamam mı? Heh. Şimdi bu şekilde birkaç sıra sık iğne sırası örelim. Ben kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, toplam 8 sıra ördüm. 2, 4, 6, 8. Bu taban benim için yeterli. Şimdi şöyle sıramız bitti arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bir, hatta bir tane daha çekelim. 2. Kısa kenardan başlayalım örmeye. Bir tane ilmek doluyorum. Arkadaşlar bakın. Şurası benim sıramın başı zaten. Buraya yapmıyorum bakın. Bir, ikinciye yapıyorum. Şuraya. Tamam mı? Buraya değil, buraya. Yani birinci sıramıza değil, ikinci sıramıza, şu noktaya yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yaptım. İlmeğimi doluyorum. Sıradaki boşluğa değil, bir sonrakine. Şuraya değil, buraya. Yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir ve aynı noktaya bir tane daha yarım trabzan. İlmeğimi doluyorum. Sıradaki sıraya değil, bir sonraki sıraya. Tekrar yarım trabzan, bir zincir, aynı noktaya yarım trabzan. İlmeğimi doluyorum ve bir sonraki sıraya değil, en baştaki sıraya. Şuraya arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane daha trabzan. 2. Bu şekilde ikişer tane trabzan örüyoruz. İlmeğimi doluyorum. Sıradaki sık iğneye değil, bir sonrakine tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir zincir, tekrar yarım trabzan. İlmeğimi doluyorum. Aralara zincir çekmiyorum arkadaşlar buraya. Bir zincir demediğim sürece zincir çekmeyin. İlmek doluyorum. Sıradakine değil, bir sonrakine. Trabzan, bir zincir, trabzan. Bir, ikinciye, trabzan, bir zincir, aynı noktaya, trabzan. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sıramın sonundayım arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Burada zincirim var biliyorsunuz. İki zincir çekip yeni sıraya başlamıştık. Şimdi sıranın bitimini göstereceğim size. Birinci değil, ikinci zincirin içerisine kaydırmayla bağlıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Sıraya bu şekilde başlıyorum arkadaşlar. İlmek doluyorum ve şu yaptığım yarım trabzanlar var ya, onların tam ortasına bir zincir çektiğim boşluğun içerisine iki trabzanın arasına batıyorum ve tekrar aynı işlemi yapacağım. Bir tane yarım trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. İlmeğimi doluyorum. Sıradaki trabzanların arasına bir tane yarım trabzan, bir zincir,
Bir tane yarım trabzan. Tamam mı? Bakın arkadaşlar. Burada 2 trabzanım var. Zincirim var. 2 trabzanın arasına zincir çekmiştik ya, araya bir zincir ve tekrar yarım trabzan. Evet, bu şekilde artık sürekli döne döne yapacağız arkadaşlar. Görüntümüz bu. Evet arkadaşlar, ben bu kadar ördüm. Bakalım kaç sıra örmüşüz. Sıra olarak sayalım tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sıra örmüşüm. Bu da toplam 19 santime tekabül ediyor arkadaşlar. 19 santim. Tamam mı? Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Başlangıç zincirim olsun. Buraya ilk başta bir sık iğne sırası gidelim arkadaşlar. Ondan sonra kaydırma yapalım. Çünkü görünen o ki tek başına kaydırma güzel durmayacaktır. Şöyle şu ilk V'nin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Daha sonra diğer V'nin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir V'nin içerisine ikişer tane sık iğne yapacağım. Bakın. Sık iğne. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne. Sıradaki V harfi var ya burada. Onun içerisine yapıyorum arkadaşlar. İkişer tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar, bir sıra sık iğnemi ördüm. Bu şekilde görünüyor. Şimdi bir sırada kaydırma yapacağım. Sıramın sonundayım. Şöyle ilk sık iğnenin içerisine kaydırarak bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bu sırada arka loblardan birer sıra kaydırma yapacağım. İlkini dibine yapalım. Şöyle. Biraz gevşek yapalım. Çünkü kaydırmaları sıkı yaparsanız ağzı büzüşür. Yani şöyle gevşek bir şekilde örün. Bakın. Arka loba batıyorum. Şöyle arkadaki lobuna batıyorum. Ve tek seferde ipimi çıkarıyorum. Sıradan gelenin arka lobuna batıyorum. İpimi tek seferde çekiyorum. Evet. Bu şekilde görünüyor. Sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet, sıramın sonundayım. Son olarak şuraya arkadaşlar her iki lobu da alıyorum. Kaydırarak bağlıyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. İpimi bu noktadan kesiyorum. Evet. Alttan kaydırarak ipinizi kaybedin. Yani şuralardan geçirin tek tek. Şimdi arkadaşlar çantamın gövdesi bitti. Bu şekilde görünüyor. Böyle. Şimdi ben buraya saplar takacağım. 2 tane sap ördüm arkadaşlar. Spiral sap. İsmi spiral sap diye geçiyor. Birçok yerde tarifi var. Benim kanalımda da tarifi var. Ben yine de şimdi biraz göstereceğim bunu nasıl ördüğümü. Eğer anlamazsanız videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Yorumlarda da paylaşacağım. Linke tıklayarak direkt sap videosuna gidebilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar spiral sap. Bir tane kilit zinciriyle başlıyorum.
iyice sıkıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve birinciye değil ikinciye batıp sık iğne yapıyorum. İkinciye tekrar sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplam 5 tane sık iğne yapıyorum. 5. Evet. 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlar arkasını bir çevirelim. Nereye batacağımı göstereceğim detaylı bir şekilde. Sık iğnelerimin bakın aşağısında ters V var, görüyor musunuz? Bir tane sola doğru ilmek gidiyor, bir tane sağa doğru gidiyor. Bir tane sola doğru gidiyor, bir tane sağa doğru gidiyor. Görüyorsunuz. Heh. Şimdi arkadaşlar ilk sık iğnem burası. Ve işim bu şekilde bitmişti ya. Şimdi ben bunu şöyle bir kapatır gibi yapıyorum. Döndürüyorum. Ve bu taraftaki ilmeği alıyorum. Şuraya arkadaşlar bakın. Buraya. Sık iğne yapıyorum buraya. Şimdi şöyle çevirebilirsiniz. Dediğim gibi bir tane ilmek sağa gidiyor, bir tane sola gidiyor. Ben sola gideni alacağım. Bakın burası benim sık iğnem tamamıyla. Altta bir iki tane üst üste ilmek var. Bunun içerisinden çıkan bir sağa doğru giden bir sola doğru giden ilmekler var. Ben şimdi sola doğru giden ilmeğe batıyorum ve sık iğne örüyorum. Sıradan görüyorsunuz burada da var bir tane sık iğne. Onun sola doğru gidenini alıp sık iğne örüyorum. Sıradan tekrar burada bir sık iğne var. Sola doğru gideni alıp sık iğne örüyorum. Sıradan devam edelim. Bakın burada. Bunu alıp sık iğne örüyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada sola doğru giden var. Onu alıp sık iğne örüyorum. Sola doğru giden var. Bundan sonra sola doğru hep bir ip gidiyor. Görüyor musunuz? Hep bu ilmeği alıp öreceksiniz. Bakın. Şöyle bakın. Sola doğru bir ilmek gidiyor. Burada sola doğru bir ilmek gidiyor. Bakın sola doğru ilmek gidiyor. Bu şekilde spiral bir şekilde örün arkadaşlar. Hep sola giden ilmeği örün. Şurada. Görüyor musunuz? Artık çok kolay. Direkt sola giden ilmeği örün. Bakın sola gidiyor. Örün bunu. Sola gidiyor. Örün. Sola gidiyor. Bakın sola. Bunu örün. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz boyuta varana kadar bunu örün. Bakın nasıl bir şekil oldu görüyor musunuz? Hep şöyle yan yan giden çizgiler oluyor. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Bu çantalarda en sık kullandığımız spiral sap modeli arkadaşlar. Siz de bunu öğrendikten sonra neredeyse bütün çantalarınıza uygulayabilirsiniz. İster beşli örün, ister altılı örün. Ben burada beşli örmeyi tercih ettim. Çünkü çantama o yakışıyor. Genelde de beşli örüyorum ben. İyi oluyor. Şimdi çantamı bir de bunun kaç santim olduğuna bakalım arkadaşlar. Evet, her biri 34 santimlik 2 tane sap örebilirsiniz. Şimdi çantamızı şöyle dümdüz tutalım. Dümdüz tutalım arkadaşlar. Tam ortaya gelecek şekilde. Şimdi arkadaşlar sap kısmını dikmeye geldik. Bakın sap kısmını eşit bir şekilde şuradan
10 ile 11'e bağladım. Bu taraftan 10 ile 11, arkadan da yine aynı şekilde 10 ve 11. sık iğnelere sabitledim. Şimdi şöyle göstereyim size. İpim bu arkadaşlar. Dikiş ipi ve dikiş iğnesiyle sabitliyorum. Tekrar dikişimi de onunla yapıyorum. Bakalım. Çantamızı dümdüz bir şekilde tuttum önce. Şöyle dümdüz arkadaşlar. Bakın arkası da önü de aynı hizada olacak. İpimi iğneme geçirdim ve 2 şuradan bakın 2 4 6 8 9 10 ve 11'e şuraya, tamam mı? Arkadan böyle 1-1,5 santim kadar, hatta 1,5-2 santim kadar geçiriyorum içine. 2 4 6 8 9 10 ve 11.'ye 10 ve 11'e şöyle ipimi arkadan, şöyle iğnemi arkadan geçiriyorum ve bu sapımı buraya dikiyorum. Şu hizadan dikiyorum arkadaşlar. Maksadım sapımı buraya sabitlemek. Çok sıkı örmenize gerek yok arkadaşlar. Yani böyle sıkı sıkı yapmayın ki şuranın şekli bozulmasın. Biraz aşağıya doğru da sabitleyin. Şimdi arkadan şöyle arkadaşlar düğüm atın. Şimdi arkadaşlar dördünü de sabitledim. Bu şekilde görünüyor. İki sapımız da aynı hizadalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sapımızı çantanın ağız kısmının içerisine alıyoruz ve buradan tekrar dikmeye başlıyoruz. Arka tarafa bakın arkadaşlar. Tam buradan geçiriyorum. Sapa da batırıyorum ve arkadan aynı hizadan çıkarıyorum. Şöyle tekrar geçirip bu tarafa atıyorum ipimi. Yukarıya. Şimdi tekrar iyice sabitledikten sonra biraz aşağıya doğru da inelim. Biraz indik. Evet, şimdi buradan bir düğüm atalım. Yukarıya doğru çıkalım tekrar. Hem saptan geçiriyorum arkadaşlar. Hem de çantanın ağız kısmından geçiriyorum. Bakın. Evet, son kez. Şöyle olmadı. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar tam kapalı değil. Görüyor musunuz? Şöyle. Tam kapalı değil. Bu şekilde dikeceksiniz. En son düğüm atalım. İpimizi bu noktada keselim.
Çantamın son hali bu şekilde arkadaşlar. İçerisine astar dikin, astar isteyen bir çanta. Neden? Çünkü görüntü olarak şuradan şöyle başlayıp kapatabilirsiniz arkadaşlar astarla. Çünkü görüntü olarak astar isteyen bir çanta. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beğeni yapmayı unuttuysanız lütfen beğeninizi yapın ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.